Unroaded isminde bir diğer oyunuma rastladım. Unroaded, hayatta olan ölü bir adamın hikayesi yanılmıyorsam. Kim tarafından yapılmış? Diye isimli birisi tarafından yapılmış. Oyun ücretsiz. Benim kendi tabirim var. Çerez oyun diyorum bu tarz oyunlara. Böyle kısa süreli oynayıp eğlenmelik oyunlardan biri. dihen.mail@gmail.com'a da bak bulursanız lütfen bana haber verin. Atın demiş oraya mail. Out of forward time'ın ne demek olduğunu bilmiyorum. Başlayayım bakalım. Güzel bir gökyüzü, evet. Sonra bunlar nedir şimdi bir kere? Save, quick save, preferences, tercihler. Sickness and death are blowing from the nosiest yellow sky. The light and ghostly clouds are frozen as if time came to an halt where there is no life. Bulutlardan diyor hastalık, ölüm akıyordu diyor. Işıklar soluk, böyle donuk, kötü bir atmosfer vardı diyor. Sanki diyor yaşam yoktu diyor. Dialogue, history is empty. Diyalog tarihi boş. Roll back. Rollback geri yuvarlama. Tamam. Noktaya basarak ilerliyor. The vagrant sits on the wall of a half-ruined fortress and tries not to look at the sick sky that evokes anguish and disturbances to the ego of mind, like the living can have. Buradaki vagrant yani serseri biz miyiz? Oturup böyle bakıyormuşuz duvardan, yıkık bir duvardan gökyüzüne. There's no way out. Windows are crammed with boards. Doors are buried into the earth for centuries. But he is in no hurry to leave. Day, week, month. He sits, looks away. Then time starts to lose meaning, disappears, until the wall begins to crumble. Sooner or later, he will fall, so it better be on his own terms, and not from the fold of the crumbling stone. Crumbling stone. Crumble ne demekti ya? He rises to step forward. Böyle bir duvardan bakıyoruz, duvarın oradan gökyüzüne. Sonra ayağa kalkıyoruz. The wind doesn't whistle in the ears, eyes don't water. The ground is approaching, but the heart doesn't beat in fear. Why? Rüzgar kulaklarımızı tınlatmıyor diye. Eyes don't water dediği herhalde gözlerimiz ıslanmıyor. Yüzeye yaklaşıyor ama kalpte herhangi bir korku atışı yok. He falls to the dusty ground and crumbles like a bunch of bones, followed by a ringing sound of the armor. And then silence takes place, slowly and indifferent. The vagrant sits down and begins to gather himself by the pieces. Wrist to a forearm, a hand to a clavicle. To the speck of blood to be seen, the vagrant creaks with his jaw. The war lasted for decades, and he was one of its many victims. When the king's armies started getting diminished, commanders of both sides sympathized with otherworldly forces.
fallen warriors rose once again and charged into battle. They fought mindlessly, tirelessly, and yet the wars of its end, their soldiers' heaven. Only the lifeless lands full of dead men remained. The vagrant fed the fire with the orders issued to him before the first battle threw off his helmet on which royal symbols once shined proudly, smeared in the recent clothes that were copying the colors of the once native land. For having forgotten someone's bright face of 100 years ago, for that now he feels nothing except sore bitterness for the nauseous yellow sky. The magic of death has turned this world into a mass grave. How was he like before? The vagrant doesn't remember. The lasting memory clings to it is the name. He had a name once, short, proud, sounding, simple and quite common, but it belonged to him. Name that no one needs, as well as torn, trampled flags that were left behind. He doesn't have the strength to be the man he once was, but he can still hold his sword with his hands, but not alone. No way. Loneliness is what drives him insane. It's not the fortresses that no longer stand, not the lack of feelings, not the frozen time, but knowing himself alone, like if he was the last. Wow. Uzun bir edebi yazı okudum. Savaşlardan, insanların ölümünden bahsetti. Dünyanın sonundan bahsetti. Sonra bunların hepsi böyle, her şeyin sonu nasıl geldi acaba, hatırlayabiliyor muydu, ama kendine bile hatırlayamıyor bu adam. İsmimizi bile hatırlayamıyoruz. Ama kulağa güzel gelen bir ismimizin olduğunu hatırlıyormuşuz. Sonra işte uzun süredir yalnız olduğumuzu hissediyormuşuz. Where is everyone? Ours and others, no matter, if only they were here. With non-exist eyes, the vagrant observes the stream of death at the desert field spreading far away. He must find the answer. The road stretches monotonously. The vagrant doesn't notice how the scenery changes. Abandoned settlements are passing by and naked forests are grazing with the clouds. Time sinks in, spreads like a thick fog over his mind, muddles hours with days, and comes to life only when silhouettes appear on the way, the figures of older dead men. The fights are not different from one another. They're sluggish, but they beat of seconds in the mind like thunder, block, counter-attack again and again. Why do they attack? He always waits and defends himself. He wants to see the life, half-forgotten word. It's so difficult to recognize it now. Only the mind will tell. Only a lowered sword. Only an attempt to get to know each other. The dead men don't remember themselves. They charge into battle mindlessly, so the vagrant crumbles them to dust, hoping that he is freeing their souls. Then time freezes again, turning the path into a sequence of pictures. Black smoke splits the gloomy sky and the vagrant follows it. He doesn't care about the way. Some part of him remembers the outlines of the hills it borders. He lives his kingdom, his home, and these thoughts suddenly become meaningless. There are no borders now. Anyone recognizes his home as well. He desperately tries to recall someone's bright face, and he can't. That doesn't mean anything now. Will the memories of happiness serve him well in this time, in this place? Will they give him a sense of time? Or maybe they'll be the only thing that won't let him give up. Adamımız sonunda çıkıp gitmeye karar verdi.
Belki dedi birilerinin de tanıdık yüzünü görürüm dedi. Çıktı yola. Karşısına da böyle bir görüntü çıktı. Trust the feelings mi? Concentrate on the path. Yola mı odaklanacağız yoksa duygularımıza mı güveneceğiz? Bu oyun biraz duygusal bir oyun. Duygularıma güveneceğim. Serseri adam bilmiyordu. No one could tell him what he... Kimse ona ileride neyin beklediğini bile söyleyemezdi. So he asks his past for the strength. The tips of her lips rise is the smile and he feels better. Taklarının ucu yükseliyordu. Bu bir gülümseme mi dedi kendi kendine? Ve daha iyi hissetti. Etrafındaki kafasının üstünde toplanan bulutları reddetti. Formidable clouds. Acınasız mıydı formidable? Zavallı demekti yanılmıyorsam. Coal ash is spreading in all directions. Twice burned land he recalls and looks at the new fire. Fire is dancing freely but sleepily. It stretches to the sky and settles, breathes to its full height, leans, burns clouds and clings to the ground. Dead men are gathered around the fine new charred. They enter the scarlet flame and lie on the core of the heart, one by one, slowly and impassively. Böyle adamlar var, ateşe atlıyorlar ha. Teker teker, yavaş ve pasif bir şekilde. İmpasif bir şekilde. Then they rise and leave the fire, sharing it with the rest. Sonunda kalkıyorlarmış ve ateşten terk ediyorlarmış. The vagrant breathes the ashes and doesn't feel the fire's warmth. Külleri kokluyormuş ve ateşin sıcaklığını hissetmiyormuş bizim serseri. The flesh burns and bubbles. Eti yanıyormuş. Ve bubble balon oluyor. No smell, hiç koku yok. Bizim serseri krallıktan bir serseri yani. Evet, krallığın savaşan ordularından bir tanesi bizim serseri. Herkes savaş. Yapayalnız kalmış adam buralarda. Dead man notices the vagrant. Öyle adam serseri duruyor ama görüyor ama durdurmuyor. Only one of them still has a tongue left. Sadece birinin konuşacak dili kalıyormuş ve o da konuşmaya çalışıyormuş. Stand in line. Kendini yakanlar. Sırada kal. Sesi kuru. Üzüntü ya da acı yok. Only indifferent. Sadece böyle düz bir ton. Ne yapıyorsun? Stand in line. Sırada kal. Kendimizi öldürüyoruz. We share the fire because there's no other one. We don't want to go anywhere. We want to look for another fire. After all, it is here. Ateş paylaşıyoruz çünkü başka bir ateş yok. Başka bir yere gitmek de istemiyoruz. Ve başka bir tane ateşi de arayacak değiliz. Hepsinden öte zaten burada diyor. Ufak olsa bile. Birileri zaten kendilerini free, özgür bıraktı. Diğerleri ise kendilerine minik şans vermek için ölüyor. What if the fire goes out? Ya ateş sönerse? Paylaşmamız lazım. Sırada kal. Tamam. Bekleyelim sıraya geçip. Maybe this is the answer. Belki de cevap bu. Belki de bu serseri kendini kaybediyor. Yalnız olmak istemiyor. Bu çılgınlık. Sıraya giriyor. Yağmur yağıyor. The sun rises in the air. Havada güneş kuruyor. Yani gidiyor. But the vagrant stands in line obediently. Serseri halen boyun eğercesine, taparcasına, emri yerine getirircesine sırada, hareketsiz. Among those like him, he examines them and gets calmer. Onların arasındaki bu serseri onları inceliyor ve daha sakin oluyor. Sırası geldiğinde ateşi hiç
şüphe etmeden atlıyor. Flames envelop him, burn his clothes and blacken his armor all the way to his muscles. Ateşi resmen onun etrafını böyle sarıyor, kıyafetlerini yakıyor, zırhını siyah çeviriyor ve aynısını etine de yapıyor. Ey, artık kemiği ortaya çıkıyor. He looks at his black wrist, siyah bileğine bakıyor. He doesn't attach any importance to it. Soon the bones will die. Yakında kemikleri de ölecekmiş. He thinks so. Öyle düşünüyormuş. But before his time is up, the fire dissipates. Ateşten çıkıyormuş ama yine de çürümeye devam, çürüme değil, erimeye devam ediyormuş. The flame slowly weakens until it's completely extinguished over time. Ateş tamamen sönmeden zamanla sönmeye devam ediyormuş. Bu onun hatası. Böyle adamlar uzun süredir duruyormuş. Sonra birisi sessizce terk etmiş. Birisi yere düşmüş. Ne yapabilirler ki? Yeniden yalnız. Bizim serseri bir çığlık patlatıyormuş. Ateş boğazına bile yaklaşmamış. His scream soars high into the sky and dissolves into clouds. Adamın çığlıkları bulutlara, gökyüzüne ulaşıyormuş, karışıyormuş. Sessizliği bozuyormuş. Sonra o da elveda etmeden terk edip gidiyormuş. The ashes last for a long while. It extends up to 3 rising suns, in which the Wagner hasn't noticed until now. Light and darkness used to be the same for him. Now he counts the days. At night he decides to stop. He doesn't need to rest, but it makes the way easier. He looks at the stars and gives them names. Birds are summoned by themselves. Bird, pearl, Virgo, shield, and smile. Her smile. Morning leads him to a lifeless city. Adamımız öldükten sonra onu yaşantısız bir sabaha götürüyormuş. Sabah onu yaşantısız bir şehre götürüyormuş. The fog winds over the thickets of a dry river. The vagrant rises his head with the hope of seeing a flag waving over the towers, but their silhouettes are still. Şöyle bir bakıyor adam diyor, belki diye bir bayrak görürüm ama diyor yok. Şehri sessizlik kaplıyor. Sadece kötülüğün rüzgarı duyulabiliyor. This place is like an echo of a bygone time. Sanki uzun süre önce gitmiş bir yerin bir şey gibi, ekosu gibi, yankısı gibi. The vagrant decides to call it the way, echo. Perhaps when the city ends, the sadness that had settled in the heart will also. Bizim serseri bu şekilde diyormuş, böyle diyormuş ama diyor belki de şehirde sona erdiğinde şehre çökmüş olan the sadness that had settled in the heart, belki de şehirde sona erdiğinde kalbine çökmüş olan bu üzüntüde kaybolur diyor. Bir zamanlar bu yer insanlara eğlence getirdi. Anılar birbirini sanki sinir edici melodi gibi takip etti. He remembers the loud conversations and rushings. Wagon wheels are knocking all along the crowded streets. The child steals an apple from the basket of the lady who was going home. She doesn't notice. She looks at the vagrant. Playful smile. The vagrant turns away only because someone is waiting for him at home. How can you call life to what he's living now? Şöyle bir şehre
çocuklar, kadınlar, çocuklar elma çalıyorlar kadınların sepetlerinden falan. Bir de dönüp şimdiki yaşantısına bakıyor. Buna nasıl bir hayat diyebilirsin ki diyor. Şu an hayal mi ediyor anlamadım tam olarak. Vagrant serseri demekti diye hatırlıyorum. Serseri evine gitmek istiyor. Şöyle bir gözlerini kısıyor ve bakıyor da slabs that had blocked. Yolunu bloklayan bir slab görüyormuş. Ne olduğunu bilmiyorum slab'ın. Ayak yolu mu? Footboard. Yol. Kaldırımdan a knee raised from a footboard ne? Kaldırımdan aşağı giden bir diz mi? Anlayamadım. Why have you done this? Niye bunu yaptın diyor. Zırhının altındaki yüzüne de bir bakıyor. Ne derisine de kasları görünebiliyor. Sadece kemikleri. The dead man can't answer. Ölü adam cevap vermiyor. Hareket bile etmiyor. Sana yardım etmek istiyorum diyoruz. The worker doesn't have time to notice the dead man's hand rising. Bizim serserinin ölü adamın elinin yükseldiğini fark etmeye vakti bile olmuyor. Eli hareket ediyor ve and throws at the stranger his second ve diğer ikinci elini ise yabancıya atıyor. Dodge'luyormuş bizimkisi. Şöyle bir hareket yapıyor, hop yanından geçiyor gidiyor. Ateş arıyor. He can bring son ölümü getirebilir diye. He doesn't receive an answer. Cevabı bulamıyor. But the dead man rises creaking his bones and leaves. Creak ne demek onu da bilmiyorum. Ölü adam kalkıyor. Perhaps to seek the fire. Ateş aramak için. Sonra bir şapel buluyormuşuz. Şapel kilise gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. İçeriye kuşkuyla bakıyoruz. Adım atıyoruz. Çürümüş tahta biyimlere, şeylere bak, biyim, sütun, kolonlara bakıyoruz. Tavan hala duruyor. Bu duvarlar kaç tane dua eden insanı duydu? Peki bunların kaçını Tanrı duydu? Bu savaştan kaç kişi hayatta kaldı? O zaman ben hikayeyi yanlış biliyormuşum. Ben ölü bir adamın hikayesini oynuyoruz sanıyordum. Aslında olay bir savaş var öncesinde bu hikayede. İki krallık artık kaç taneyse iki topluluk arasında bir savaş oluyor. Bu savaştan sonra bizim adamımız şöyle bir duruyor, etrafa bakıyor. Ya da bizim adamımız öldü ama tam ölmedi. Ya böyle ölülerin anlamadım ki tam olarak. Ben mevzuyu çözemedim tam. Gerçek manada ölüme ulaşamadı herhalde. Ölü adamlar vardı çünkü ateşin içine atlıyordu. Böyle Araf gibi bir yerdeyiz. Savaştığımız yerde. Oranın arafındayız sanırım. A steady knock comes from somewhere. Sabit bir vuruş böyle geliyormuş bir yerden. Ve bunun şapelin bodrum katında olduğunu farkına varıyor. 3 tane ölü adam görüyormuş. Bir tanesi duvarın karşısında duruyormuş. Kafasıyla beats the stone with his head. Kafasıyla taşa vuruyormuş. Kafatası çatlaklarla dolu. Görünüşe göre bunu uzun süredir yapıyormuş. Diğer ikisi ise arkasında oturup onu izliyormuş. First dead man. İlk ölü adam demiş ki nearby. Acemi. İkinci ölü adamsa farklı demiş. Uzun sürmeyecek.
Toe ne demekti ya? Toe. Ayak şeyi toe. İkincisiyle the dead man who spoke to the second one. İkincisiyle konuşan ölü adam tears his little finger from his food and puts it on a barrel where a hand is already placed on. İkincisiyle konuşan ölü adam ne yapıyormuş? Tears his orta parmağını alıyormuş. Ayağının orta parmağını alıyormuş ve varilin üstüne koyuyormuş. Ama ayağı da şey gibi böyle atların ayakları gibi veya ne bileyim eşeğin, deveninki gibi. Ne deniyordu ona ya? Toynak. Where a hand is, işte alıyormuş parmağını ondan, orta parmağını ve varilin üstüne koyuyormuş ama daha öncesinde zaten bir tane de el varmış üstünde. They bet on the vagrant. Ne? Bizim serserinin üstüne iddiaya mı girmişler? Çok yakını demiş. Bu hayatta. Yüksek şiddette bang patlamanın sesi var. The skull of the dead man. Kafasını uzun süredir duvara çarpan adamın kafası sonunda çatlıyor. Vücudu limbe yere düşüyor. Toz oluyor. İlk adam hunharca kahkaha atıyor ve ele alıyor. Yeniden kazandım diyor. You always bet on that. İkinci adam diyor ki, her zaman ölümün üstüne iddia tutuyorsun. Because there can be no other outcome. Çünkü başka bir sonuç yok ki diyor burada diyor. Olabilir diyor. No one needs immortality. Kimsenin ölümsüzlüğe ihtiyacı yoktur. Our fate is another's search for. Bizim kaderimiz başkasının ölümsüzlüğünü aramaktır diyor. Their strange dialogue suddenly stops. They turn to the newcomer. Yeni gelene bakıyormuşuz biz de. Bu garip diyalogları aniden son buluyor. Yeni gelen elemana dönüyorlarmış. Say goodbye to the toe. Toynağına elveda et. Zaten etti. Ne kadar süredir ortalıkta dolanıyordu? With delay, gecikmeyle bizim serseri son we realized that the last phrase was addressed. Bizim serseri gecikmeli bir şekilde birkaç saniye sonra bu ifadenin aslında ona söylendiğini anlıyormuş. Hareket etmemiş. Bu iki garip adamlara bakmış. Ne cevap vereceğini düşünmüş. Bilinç. İlk kez bilinç. Zamanı hatırlamıyorum. Ne oynuyorsun? İddia yapıyoruz. We're making bets. İddia oynuyoruz, koyuyoruz. Her şey ölüyor. Bu oyunda kaybeden yok. When I have spare bones, ayrı kemiklerim olduğunda ben de yaşam adına bahis oynuyorum demiş. Bu da demiş ben de yeni kemik alıyorum demiş. Böyle bir durumda. Sen ne yapıyorsun demiş. Sonuçta bu iki adamın sohbetine tabii kolayca alışamıyormuş bizim adam. Görünüşe göre sadece kendi fikirlerini dikte etmeye çalışıyorlarmış. Bizlere geçirmeye çalışmıyorlarmış. I'm looking for someone like me to save myself from madness. Demişiz ki biz demişiz birini arıyoruz. Beni delilikten kurtaracak olan.
Delilik bizim hepimizi bekliyor. Daha fazlası oyun oyna demiş ya. Daha fazlasına ihtiyacımız yok demiş. Canlı olmayacağız zaten demiş. Hepimiz ölüyüz demiş. Tamam, şuna eminim. Biz savaştan dolayı öldük ama yaşayan bir ölüyüz. Etrafımızda ölü insanlar vardı. Bulunduğumuz yere gittik. Bir kale vardı. Belki dedik bayrak falan görürüz dedik ama göremedik. Sonra o şehirde, o şehrin kalelerinde, şehrin etrafında, o hayalet şehrin içerisinde dolanırken bir şapel gördük. Sonra şapelin altından bir ses duyduk ve oraya indik ve bu ikisini gördük. Şu ana kadar hikaye buydu. We won't become alive, we won't regain our feelings, we will never have love again. Ne demiş ki hiçbir zaman tekrardan geri yaşama, hayata dönmeyeceğiz. Duygularımızı geri almayacağız. Hiçbir zaman aşka sahip olmayacağız. Kimsenin bu tarz varlığa ihtiyacı yok demiş. Anlam yok demiş. Bu yüzden son ölüm adına ara ya da oyna. Argue ya da keep silent. Tartışır ya da sessizliğini sürdür. Tartışacağım. I will find my own meaning. Kendi cevabımı, kendi manamı, anlamı kendim bulacağım diyoruz. Eğer bu beni hayal kırıklığına uğratırsa yeni bir tanesini arayacağım. Çünkü hayat tercih yapmak için fırsatlarla dolu bir yerdir. Kendimi uzun süre hatırladığım sürece hayatımı reddetmeyeceğim. Bunu dinledikten sonra öyle insanlar bir uzun süreliğine sessizliğini sürdürüyor. Daha sonra ikincisi Little Finger orta parmağını geri almış. Şanslı demiş. Sıkıcı demiş. They really had bet on him. Bizim üstümüze de iddia oynamışlar. The disturbed dust lazily hovers over the stone. Kemik alındığı için üstündeki toz yavaşça böyle kayboluyor. In the inanimate silence peals mumbling mixed with the sigh of one of the debaters. Birinin böyle iç çekişini duyuyormuş. The second one snores his faint response. Öbürküsü de falan yapıyor cevap olsun diye. Öyle adamların nefes almasına gerek yok. Bunlar hissiyat diyormuş bizim adamımızda. They have them. Onlara sahipler ama bilmiyorlar. Biz de soruyormuşuz, diyormuşuz ki isimlerinizi hatırlıyor musunuz? Hepimizin geçmişi yok. We all have no past. Hiçbirimizin geçmişi yok. Şimdi hiçbirimizin ismi de yok. Artık isimlere de ihtiyaç yok demiş. Ulan bu adam da hep bir şeye, bir negatifi de ben vereceğim sana isim. I need so I can distinguish. Benim ihtiyacım var ama diyorum sizden ayırmak için. Ya da belki de ben ve being mi desem. Diyor ki kim ben kim being. Ben beni beğendim diyor. Diyor ki o zaman ben de being'im. The second one turns towards them. Bu bize doğru dönüyor ve diyor ki peki sen kimsin? Vagrant serseri. Such a hypocrisy. Ne kadar da ikiyüzlü. Saddles us with names but refuses to take one. Bize bir isim vardı ama kendi almıyor. Ya da bekle diyor. Vagrant, being, ben and being and a vagrant. Bekle serseri. Ben, being ve de serseri. İyi demiş. What will overgrown ne demekmiş overgrown bilmiyorum. With most faster he or her clothes o mu kıyafetleri mi? Ben. If we don't do who truly are dead, let's get out of here, seek for others. Bizim de misin serseri? Ya çok düşünüyor, oyunumuzu bozacak. Tekrar görüşürüz. Eğer ölmezse demiş. Arkadaşlar. They look at him again. Tekrar bakarlarmış.
Kafa salladık. Belki de bir gün yolları kesişir. Kıvırcı yolu kesişmesi değil mi? Then he won't mind having friends. Even though he doesn't understand what the word means. Sözlerin ne anlama geldiğini anlamamasına rağmen. Belki de. He hopes these two will help him find out. Belki de bu ikisi bizim adam bir şey diyormuş. Belki de diyor, umuyorum diyor, bu ikisi bize diyor yardımcı olur. Belki de bir gün. The three leave the basement and their paths diverge. Üçü beraber bodrum katından çıkıyorlar ve their paths diverge. The debaters tartışan ikili güneşten kaçıyor, uzağa gidiyor. Artık bu şehre ihtiyaçları yok. Buraya da hikaye böyle yazılıyormuş. Where is no one else, nothing happens. Stone walls dissolve the world in grayness, and when they end, only the sky remains. Zaten burada hiçbir şey yok diyor. Hepsi yok olacak bunların diyor. Sadece grilik var diyor. Hepsi yok olacak. Dead men are getting bigger. Nasıl yani daha büyük oluyorlar derken? Dead men are getting bigger. Bu sinirli ölü adamlar daha büyük oluyormuş. Sorusuz saldırıyorlarmış. Elleri asla titremiyormuş. Their faces are always, yüzleri asla okunamıyormuş. Bizim serseri kavga etmek istemiyor. Onları kurtarmak da istemiyor. He doesn't care what was the reason for their madness. Onların bu deliline sebep olan şeyi umursamıyor bile. Ölümün büyüsü ya da zayıf bir zihin yeni bir varlığı kabul etmedi. They have no hope of salvation. Salvation ne demekti? Or he wants to think that way, ya da bu şekilde düşünmek istiyor. Where once was a heart hurts, a heart attack. He gets tired of timelessness. Zamansızlıktan sıkılmış. Hiç kimse yok etrafında. The body feels cumbersome. Mind is unnecessary, and existence itself is like a joke of an evil god. Why did you lock me up in an empty infinity? He doesn't receive a response. He knows that he won't get it by asking someone inside himself. Yearning insensibly turns into anger. The vagrant gets angry at the silence, at the thoughtless who are dressed in the same armor as he is, and luckily gets irritated when he is forced to fight again. Soon he begins to attack first. Each new battle takes him more than the previous one. Anger starts to become the goal. He's looking for rivals. He wants to tear apart the armor, cut the tendons, smash the bones. He is eager to watch the last moment of someone else's existence. How the weapon falls from the hands and defeated the enemy. And one day he loses. The last day doesn't come. Tamam, sonra bir kavga dönüyor oralarda. Aynı zırhlı bir adam tarafından. Because the other dead men don't think about crushing
sun runs endlessly across the sky and the vagrant lies in the faded grass, confusing himself with the dead. Yıldızlar karanlıkta doğar ve ışığın gelişiyle de ölür. Neden güneş bunu yapıyor? Neden yıldızları öldürüyor? Düşünceleri son buldu. Turning into something unclear. Belirli olmayan, temiz olmayan, bariz olmayan bir şeye döndü. At the place of the heart, it ashes. Kalbin bir yerinde bu acıtıyordu. Hayatı süresince feelings returned to him with the memory of the war during his lifetime. Hayatı süresince yaşadığı duygular ona savaşın anıları olarak geri döndü. Give in, pes etmek, kabullenmek ve bizim serseri de bunları kabullendi. Gökyüzüne çığlık attı. Sonra da canı sıkıldı. Kendini kalkmaya ve devam etmeye zorladı. Kılıcını aldı. But ceases to fight, falling when attacked, waiting. Kılıcını aldı. Ama kavgaya durdurdu. Saldırdığında düşmüştü. Bekledi. Böylece devam etti. Zaten ölümden uzak, evindense ölümden olduğundan daha da uzak. Ne aradığını ne zaman bulacak? The sun has time to set as many times as the vagrant has markings on his sports sheet, which were made apparently when he was still alive. It's almost completely covered with them. Anlayamadım bu cümleden hiçbir şey. Yeterli değil bunlar diyor. The vagrant starts recounting. Yeniden saymaya başlamış tekrardan. Dünyanın rengi değişiyormuş. It grows with a stone. Bir taşla büyüyor. Eğrili araziler. Through a maze of rocks. Labirentten taşlar. Find there and among the lights. Işığın altında, among the lights, ışıkların arasındaysa, a maze of rocks and find there and labirent şeklinde taşların arasındaki yollar ışıkların arasında kendilerinin sonunu buluyormuş, kayboluyor. The wrecks of armor are lying around. Zırhların yıkıntıları etrafta. Bir kamp mı diyormuşuz. Siyah zırhlı 5 figür ateşin etrafında oturuyormuş. Helmets are covering their faces. Başlıkları, başına geçirdikleri zırhlı başlıkları, covering their faces, and skulls are scratched on their shields. Ve kafa tasları ise scratched on their shields. Shield kalkanlarında çizili kafatasları. İnsanlar olamaz. Serseri şöyle de bir vagrant serseri mi demek ya?
şey yapıyordu diyor. Mırıldanıyordu diyor. Horluyor. More alive than all of these vagrants. Who's the vagrant has met so far. Yine de bizim serserinin bugüne kadar tanıştığı herkesten daha canlı. Yine de bunun hakkında bir deranged, bunun da ne anlamı bilmiyorum. God waiting for the newcomer's answer. Another night has come. Bu yeni gelen elemanın cevabını beklemeden şövalye zaten şüpheli bir şekilde yeni soru sormuş. Ya da yoksa yeni bir victim. Kurban mı? Hayır, ona bak. Ölmek istiyor ama halen savaşıyor. Donmuş. Bizim sensine bakalım. With the join us in our noble goal. Bizim kutsal hedefimde bize katılacak mısınız? Who are you and what is your goal? Kimsiniz ve hedefiniz, amacınız, gayeniz ne? We are the executioners. Biz celladız. Hayat bizi reddetti. Biz de tüm bu yaşayan her şeyi reddediyoruz. Grand Executioner. Bu da baş cellat. İlk savaş oluştuğunda, ortaya çıktığında our time was taken by countless battles. Vaktimiz sayısız savaşlarla akıp gitmişti. İkincisi ortaya çıktığında we were called out from the realm of the dead to kill again. Krallık tarafından çağrılmışlar. Tekrar öldürmeye. Ve hiç kimse kalmadığında ise terk edilmişler. 2 tane savaştan bahsettim. Ben bir diye biliyordum diyor. Twice burned land. 2 kez yanmış diyor. For the first time by the fault of our foolishness. For the second of our despair. İkincisi bizim aptallığımızdan ilkincisi. But nothing would have happened if it were not for the necromancer. Necromancer? He tricked the 2 kingdoms with intricacies, intriga, and intrigues to see the war happen. He came to both kings and offered that magic. When the armies were exhausted and the lands poorer, the roads accepted his own. Ne zaman ordular yoruldu, araziler fakirleşti, işte o zaman lordlar kendisinin yardımına dedi. Kim bu necromancer? Bilmiyoruz, arıyoruz. İntikamımız uzun sürmeyecek. Bu necromancer denen adam kesinlikle bunun bedelini ödemeli. Onu takip ediyoruz. Her yaşayan her şeyi yok edeceğiz. Because war is what he created us for. Çünkü savaşması bunun için yapıldı. Krallığımız unutuldu. Çocuklarımız our children lie in graves with fools and cowards who fled from death into fire. Çocuklarımız ateşlere atlayan, ölümden kaçıp ateşlere atlayan aptallar ve korkaklarla dolu olduğu mezarlıklarda diyor. We will not allow ourselves to fall so low. Pain is our strength. Öyle kolay kolay da pes etmeyeceğiz. Acı bizim gücümüzdür diyor. Bu necromancer'ı yaktığımızda bütün dünyayı yakacağız. Daha fazla aptallık olmayacak. Daha fazla despair, acı demektir diye hatırlıyorum. Daha fazla acı olmayacak. Hayat bir hata. It
word. Anlamadım. Bunu anlamadım. Cevap veriyormuş. Allah, hayat bir hata demiş. The nights are silent. Şövalyeler sessiz. Zırhlarındaki o siyah demirde ateşin yansımaları resmen dans ediyormuş. Ağır bakışlarını divert ediyor. What do they need the fire for? Don't they despise it? Ateşe ne için ihtiyacı olur ki bu insanların diyor. Maybe this way why they huddle around the bonfire as if they were still alive. They're testing their will, their spirit. Belki de bu yüzden bu ateşin etrafına toplanıyorlar. İradelerini, ruhlarını mı test ediyorlar? Hepsinden öte ateş barışı sağlayabilir. Everything that all the dead men actually need. Adamların aslında sahip olduğu en önemli şey. İşte bizim hedefimizi anladım. Bizden biri ol diyor. Tamam, bunlara da katıldık. Ateşin alevleri parladıkça nefret uyanıyormuş. Yakında gidecek bile olsa her şeyden öte, her şey gitse bile bizim serseri doğru seçimi yaptığını fark ediyormuş. Hiçbir şey, dünyadaki hiçbir şey onu başka bir şekilde ikna ettiremezdi. Yaşam bir hatadır. Ve güneşin son ışıltısıyla ileri gidiyorlarmış. Scarlet clouds. Scarlet ne demek? Alan çok sessiz, sakin, böyle barış dolu, huzur dolu. The wind walks freely and carefree. Böyle tatlı bir rüzgar var etrafta.
Pearls glisten on the neck. Auburn hair flows over strong shoulders, still in the glance of her grey eyes. A smile illuminates the face, like that she was a warrior from distant.